İlk defa ilkokulda tanıştığımız madde, katı, sıvı ve gaz şeklinde 3 halinin olduğunun bilinmesiyle başlıyor yolculuğumuz. Fakat liseye geçince aslında 3 halinin değil 6 halinin olabileceğinin öğrenilmesi, bizim konumuz olan antimaddenin de yapı taşını oluşturuyor. Yeni özelliklere ve teorilere göre madde, katı, sıvı, gaz, plazma, Bose-Einstein yoğunlaşması ve nötron dejenere maddesi şeklindedir. Bizim konumuz olan antimadde bilim kurgu eserlerinin vazgeçilmez ögelerinden bir tanesidir. Örneğin Melekler ve Şeytanlar isimli kitap ve sonradan gelen film uyarlamasında Profesör Langdon, Vatikan'ı bir antimadde bombasından kurtarmaya çalışmaktadır. Star Trek'in yıldız gemisi Atılgan da ışıktan daha hızlı yolculuk için antimaddeyi kullanmaktadır. Ancak antimadde sadece bir bilim kurgu ürünü değildir. Kesinlikle ve kesinlikle gerçektir. Antimadde normal atom altı parçacıkların zıttı özelliklere sahip atom altı parçacıklarını ifade etmektedir. Yani antimadde normal maddenin zıttıdır. Paul-Dirac denklemiyle ortaya çıkarılmış ve daha sonraki gözlemlerle de varlığı doğrulanmış olan antimadde en basit haliyle normal maddenin zıttıdır. Daha da özelleştirecek olursak antimaddenin atom altı parçacıkları normal maddeye göre zıt özellikler taşımaktadır. Bu atom altı parçacıkların elektrik yükleri normal maddenin atom altı parçacıklarının tam tersidir. Antimadde büyük patlamadan sonra normal madde ile birlikte oluşmuştur. Fakat sebebinin ne olduğu bilim insanları tarafından tam anlamıyla bulunamamıştır. Peki büyük patlamadan sonra antimadde madde etkileşimi neden bizi yok etmedi? Kurumsal olarak büyük patlama eşit miktarda madde ve antimaddeyi yaratmıştır. Madde ile antimadde karşılaştığında yok olurlar ve geride enerjiden başka bir şey kalmaz. Dolayısıyla ilkesel olarak hiçbirimiz var olmamalıydık. Ama buradayız. Fizikçilerin şu ana dek söyleyebildiği kadarıyla da bunun nedeninin sonuçta milyarlarca madde-antimadde çiftinin birinde fazladan bir madde olması düşüncesindendir. Şimdi gelin antimaddenin tarihine bir bakalım. 20. yüzyılın başlarında iki önemli teori olan kuantum mekaniği ve görelilik kuramı fiziğin temellerini sarsıyordu. 1905 yılında Albert Einstein'ın meydana çıkardığı özel görelilik kuramı, uzay zaman ve kütle çekim arasındaki ilişkiyi açıklıyordu. Bu sırada yapılan deneyler sırasında ışığın bazen dalga, bazen de küçük parçacık akımları halinde davrandığını gösteriyordu. Max Planck'in önerdiği teoriye göre ışık dalgaları kuanta adı verilen küçük paketçikler halinde yayılıyordu. Bu ışığın hem dalga hem parçacık halinde yayılması anlamına geliyordu. 1920'lerde fizikçiler atom ve bileşenlerini aynı kavrama uygulamaya çalışıyorlardı. 1920'lerin sonunda Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg'in yeni kuantum teorisini keşfetmeleriyle bundaki tek sorun, teorinin görecelik teorisine uygulanabilir olmayışıdır. Yani sadece yavaş hızlardaki parçacıklar için geçerli olup, ışık hızına yakın hareket edenler için sonuç vermemesiydi. 1928 yılında Paul Dirac problemi çözdü. Elektron davranışını tanımlamak için özel göreliliği ve kuantum teorisini bir araya getiren bir denklem yazdı. Dirac'ın denklemi ona 1933 Nobel Fizik Ödülünü getirdi. Aynı zamanda başka bir problem de yarattı. X kare eşittir 4 denkleminin iki çözümü olduğu gibi Dirac denkleminin de biri pozitif enerjili, diğeri de negatif enerjili elektronlar için olmak üzere iki çözümü vardı. Fakat klasik fiziğe göre bir parçacığın enerjisi daima bir pozitif sayı olmalıydı. Dirac bunun her parçacığın kendisiyle tıpatıp aynı ama yükü zıt olan bir karşıt parçacığı olacağı anlamına geleceğini açıkladı. Örneğin elektron için her yönüyle aynı ama pozitif yük içeren bir karşıt elektron olmalıydı. Nobel konferansında karşıt maddeden oluşan tamamen yeni bir evrenin varlığını kurgulamıştı. Şimdi kanıtlara tekrar gelirsek. Antimadde büyük patlamada kaybolup gitti mi? Hayır. Madde ve antimadde ilk başta ortaya çıkan bir enerjinin sonucuydu. Ve enerji söz konusu olduğunda madde ve antimadde her zaman oluşabilir. Albert Einstein ve ünlü formülü E eşittir mc karenin farkını değerlendirdiğimizde enerjinin kütleye eşit olduğunu görmekteyiz. Yani enerjiyi maddeye dönüştürebiliriz. Bu durumda ortaya bir madde ve bir de antimadde çıkıyor. Fakat bu denkleme göre maddeyi de enerjiye dönüştürebiliyoruz. Bunu nasıl yapabildiğimiz konusunda kesin net bir bulgumuz olmasa da antimadde ile maddeyi birleştirerek olabileceğini iddia eden teoriler bulunmaktadır. Birbirlerini yok ettiklerinde ortaya enerji çıktığından yola çıkılarak elde edilen bu durum,
Işık hızının karesiyle değerlendirildiğinde şu anlama gelmektedir. Çok küçük bir maddeyi enerjiye dönüştürdüğümüzde ortaya inanılmaz bir enerji çıkıyor. Antimadde dediğimiz gibi madde ile birlikte var olup anında birbirini yok eden bir oluşumdur. Çok kısa sürelerle var olduğu için de yakalanması ve saklanması oldukça zor gibi görünüyor. Aslında antimadde her an çok yakınımızda bulunmaktadır. Az miktarda antimadde kozmik ışınlar ve uzaydan gelen enerjisel parçacıklar şeklinde dünya üzerine sürekli olarak yağmur gibi yağmaktadır. Bilim insanları antimaddenin fırtınaların üzerinde de oluşabileceğini göstermişlerdir. Yani antimaddeyi bulmak için fazla uzağa bakmamıza gerek yok gibi görünüyor. Bunun yanında besin olarak tükettiğimiz muzda da antimadde bulunmaktadır. Muzda çok küçük miktarda potasyum 40 bulunur ve bu bozulurken 75 dakikada bir pozitron çıkarır. Aynı şekilde biz insan bedeninde de potasyum 40 mevcuttur ve biz insanlar da antimadde üretebilmekteyiz. Ama dediğim gibi madde ile etkileşime girdiği anda yok olduğu için fark edemiyoruz. Bununla birlikte bahsettiğimiz devasa enerjiyi elde edebilmek elbette tüm insanlığı seviyeye atlatabilecek bir olay gibi duruyor. Bu nedenle farklı laboratuvarlarda antimadde yakalanmaya çalışılıyor. Fakat bugüne kadar Fermilab, CERN ve Almanya'daki DAISY gibi merkezlerde toplamda 18 nanogram, yani 1 gramın milyarda 18'i kadar üretilebildi. Bu da ancak evinizdeki ampulleri yakabilecek bir enerji. Bir de nötrinolar söz konusu. Bu parçacıkların antimaddesi henüz keşfedilemedi. Yani teoriye göre nötrinoların antimaddeleri de kendileri gibi duruyor. Çünkü bu parçacıkların yükleri bulunmamaktadır. Büyük patlamadan sonra ortaya çıkan madde-antimadde asimetrisine de bu parçacıkların neden olduğu düşünülüyor. Madde-antimadde çarpışmaları sahip olabileceğimiz en yoğun ve en saf enerjiyi üretmektedir. Gelecekte bir gün uzay gemilerinde roket olarak kullanabileceğimiz bu enerji türü, santraller ile şehirlerimizi ve kolonilerimizi aydınlatabilir. Ancak böyle şeyler için ihtiyaç duyduğumuz antimadde miktarını üretmekten henüz çok uzağız. İnsanoğlunun bugüne kadar ürettiği antimadde şu anda sadece bir ampulü bir saniyeliğine aydınlatmaya yetecek miktardadır. Yeterli miktarda antimaddeyi üretmenin pratik bir yöntemini bulursak, parçacık fiziğinden yıldızlar arası görevlere kadar bir alanda yeni imkanlar sunabilir bize. Ancak ne yazık ki bugün ve yakın gelecekte böyle imkanların sadece hayalini kurmak durumundayız. Antimadde üretebilmenin yolunu bulduk diyelim. Peki biz antimaddeyi incelemek istediğimizde nasıl saklayacağız? Antimaddeyi inceleyebilmek için bir kısmını saklayabilmenin de yolunu bulmalıyız. Çünkü biliyoruz ki antimadde madde ile birleştiğinde hızlı şekilde enerjiye dönüşmektedir. Bilim insanları proton, elektron ve antiproton gibi yüklü parçacıkları Penning kapanı adı verilen cihazların içinde tutabilmektedirler. Parçacıkların manyetik ve elektrik alanlarının sayesinde kapanın duvarlarına çarpması engellenmektedir. Fakat Penning kapanı yüksüz olan nötr parçacıklar üzerinde çalışmamaktadır. Bu sebeple elektrik alanlarının içinde tutulmamaktadır. Bunun yerine Lofe kapanı adı verilen sistem ile tüm yönlerdeki artan bir manyetik alan meydana getirecek şekilde parçacıklar manyetik alanın en zayıf olduğu yerde tutulabilmektedir. Çok ilginç bir keşif olan bu buluş, dünyaya yağan antiprotonların bir kısmının dünyanın manyetik alanı tarafından antimadde kapanı şeklinde yakalanabildiği dünya etrafındaki Van Allen radyasyon kuşaklarında keşfedilmiştir. Ayrıca bilim insanları antimaddeyi daha fazla üretebilmeye ve tüm özelliklerini keşfetmeye çalışıp dursunlar, tıp alanında özellikle vücudun ve iç organlarımızın yüksek çözünürlüklü resimlerini alabilmek için antimadde çoktandır kullanılmaktadır. Pozitron emisyon tomografisi adı verilen yöntem ile belli hastalıkların tanısı yapılabilmektedir. Antimaddenin en iyi özelliği maddenin ters ikizi olarak keşfedilmek istememesidir. Maddenin aksine inatçı, utangaç ve gizemlidir. Aynı zamanda galaksileri yok edebilecek bir güce sahiptir. Ama unuttuğumuz bir şey var. Büyük patlamanın kaçak antimaddesi hala ortalıkta geziniyor. Umalım ki kendine denk miktarda bir madde bulamasın. Eğer ki böyle bir madde bulursa antimadde ile maddenin birleşimi sonucu devasa bir enerji kütlesi ortaya çıkacak ve bildiğimiz canlılık tam anlamıyla yok olacaktır. İleriki videolarda görüşmek üzere.